Hepinize merhabalar, hoş geldiniz. AS gazetesinde inanılmaz haberler ortaya çıktı arkadaşlar. Olise kesinlikle bence Real Madrid'e transfer olmamalı. Neden? Çünkü Arda Güler'in ilk 11 şansı %100 kapanmış olacak. Hemen haberin detaylarına geçeceğim arkadaşlar. AS gazetesine bir giriş yapacağız sizlerle beraber. Jose Mourinho Olise transferinin gerçekleşmemesi halinde Arda Güler'i sağ kenarda oyun kurucu rolünde oynatmayı planlıyor. Jose'nin amacı orta sahaya başka mevkilerden bir oyuncu daha ekleyerek oyun kontrolünü arttırmak. AS gazetesinin haberi. Ve Mourinho ile beraber kesinlikle ilk 11 oynayacak oyuncular da açıklandı. Şu oyuncular Jose Mourinho için neredeyse garanti olarak ilk 11'de başlayacak. Mbappe, Bellingham, Vinicius, Valverde, Courtois ve Cucurella. Bu yeni Real Madrid'in çekirdeği olacak. Haber böyle. İsterseniz hemen AS gazetesine geçip İspanya'nın manşetindeki habere bir bakalım. Mourinho'nun şüpheleri başlığı altında açılan haber, Real Madrid yeni teknik direktörünün kulüp için önemli olan sezon başlamadan önce ilk 11 ile ilgili çözmesi gereken bazı sorunlar var diyor. Kadro şişti çünkü Real Madrid'de. Jose Mourinho bazı zor kararlar almak için Real Madrid'e geri döndü. İlk 11'de 5 pozisyon hala kapışılıyor. Yeni transferler Cucurella, Konate, Dumfries ve Bernardo Silva rekabeti arttırdı. Bu nedenle sezon öncesi hazırlık dönemi teknik direktörün sezon başlamadan önce ilk 11'ini belirlemesine yardımcı olmalı. Bazı pozisyonlarda oyuncuların müsait olması koşuluyla ilk 11'deki yer neredeyse garanti. Mbappe, Vinicius, Bellingham, Valverde, Cucurella ve Courtois kesinlikle ilk 11 oynayacaklar. Yeni Real Madrid'in çekirdeğini oluşturuyor bu oyuncular. Bu durum sağ bek, her iki stoper pozisyonu, orta saha, sağ kanatta rekabetin çok yoğun olacağı bir boşluk yaratıyor. Savunmaya geri dönelim. Denzel Dumfries'in gelişi Trent'in seçeneklerini karmaşıklaştırıyor. Hollandalı oyuncunun özellikleri, savunma becerileri, fiziği, çalışma temposu ve benzeri teknikleri Portekizli teknik direktörün taleplerine daha uygun. Trent Alexander-Arnold yedek kalıyor. Öte yandan o kanattaki hücumla ilgili şüpheler göz önüne alındığında İngiliz oyuncunun hücum kalitesi ekstra bir ivme sağlayabilir. O hücumda iyi ama savunması yok. Ve karşı kanattaki baskıyı hafifletebilir. Her iki oyuncu da süre alacak. Ancak bunlardan sadece biri sezonun önemli maçlarında ilk 11'de başlayabilecek. Mourinho için stoper ikilisini kimin oluşturacağına karar vermek de ayrı bir sorun. Konate'nin gelişiyle aday sayısı 5'e çıktı. Liverpool'da ilk 11'de yer alan ancak Dünya Kupası'nda hiç oynamayan Fransız oyuncu. İlk 11'deki yerini hak ettiğini kanıtlamak için can atacak. Öte yandan Huijsen da Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği formu yeniden yakalamak için ikinci bir şans bulacak. Bu form sezon boyunca düşüş göstermişti. Rüdiger ve Militao benzer bir pozisyondan başlayacaklar. Eğer müsaitlerse kulüpteki kaliteleri fazlasıyla kanıtlanmış durumda. İkisi de ilk 11'de oynayarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandılar bu arada. Ancak sakatlıklar ve iyileşmelerle dolu bir sezonun ardından fiziksel durumları konusunda şüpheler ortaya çıkıyor. Bir diğer seçenekse erken performanslarıyla taraftarları şaşırtan ve ihtiyaç duyulduğunda formayı sonuna kadar savunan altyapı oyuncusu Asensio. Birçok aday için iki pozisyon. Bernardo Silva'nın gelişi. Orta sahaya da geçelim yavaştan. Real Madrid'in orta saha derinliğindeki eksikliğini giderecekmiş Bernardo Silva. Portekizli oyuncu geçen sezon Manchester City'de de bu pozisyonda oynadı. Ve Dünya Kupası'na kanat oyuncusu olarak başladıktan sonra sadece bu rolde forma şansı buldu. Valverde ve Tchouaméni ile birlikte ilk 11'de yer almak için mücadele edecek olan Silva'nın yanı sıra Kamavinga'da en iyi formuna geri dönmeye çalışacak. Geçen sezon Thiago Pitarch'ın yükselişi dikkat çekti. Oynamak isteyen Pitarch, forma şansı bulmak için kiralık olarak başka bir takıma gitmeyi mi yoksa A takımla gelişimine devam etmeyi mi tercih edeceğine karar vermek için Mourinho ile görüşecek ve bir toplantıları olacak. Kulüp henüz potansiyel transfer olarak belirlenen bir oyuncu olmadığı için bu pozisyonu daha da güçlendirmek için bir fırsat doğması ihtimaline karşı transfer piyasasını yakından takip ediyor. Büyük soru işareti ise sağ kanatta. Gelelim bu habere. Olise kulübün hayalindeki transfer. Ancak transfer gerçekleşmezse kulüp içinden bir seçenek arayacaklar. Arda Güler'in güçlü sezonunun ardından forvetle başlaması bekleniliyor. Brahim de ilk 11'de yer almak için mücadele ediyor. Mastantuono ve Endrick kariyerleri için başka bir takıma gitmenin mi yoksa A takımda forma mücadelesi vermenin mi daha iyi olduğuna karar vermek zorundalar. Bu arada Rodrigo ciddi sakatlığından iyileşiyor ve 2027'nin başlarında dönmesi bekleniliyor. Şimdi arkadaşlar buraya bir dikkat çekelim. Olise Real Madrid'in hayalindeki oyuncu
oyuncuysa Arda Güler bu hayallerde yer almıyor gibi gözüküyor. Arda Güler sağ kanat forvet oynayacaksa orada yarışacağı oyuncular Brahim Diaz, Endrick, Mastantuono. Yani burada Arda'nın en güçlü rakibi olarak Endrick gözüküyor arkadaşlar. Bernardo Silva orada oynayacak mı bilmiyorum ama orta sahada istiyor herhalde. Bernardo Silva'yı Arda Güler'in ilk sezonu Ancelotti ile oynadığı dönemden dolayı arkadaşlar orada forvet olarak da bir tecrübesi var. Biliyorsunuz 6 şutta 6 gol, 7 şutta 7 gol falan atmıştı Ancelotti döneminde. Ama Arda Güler'in eski dribling yeteneği yok, bunu biliyorsunuz. Sadece bunu Amerika maçında görmüştük. Çalım atan Arda bizi heyecanlandırmıştı. Arda Güler'in bu sezon özel olarak çalışması gereken konu dribling arkadaşlar. Patlayıcı güç, çünkü bunlar olmazsa sağ kanat forvette biraz sırıtıyor. Ama Fenerbahçe'de oynadığı dönemde gerçekten bu kanatta iyi oynuyordu ve çalımlar atıyordu. Zaten bu yüzden Real Madrid'e transfer oldu. Ama Alonso ve Arbeloa onu bir anda 6 numaraya çevirdi. 8 numaraya evrildi oyuncu. Aslında 10 numara başladı. 8 ve 6 numaraya doğru da geriledi. Oralarda iyi oynadı mı? Kesinlikle iyi oynadı. Ama sağ kanat forvetle oynarsa bu arada yıldız bir oyuncuya dönüşür. Golcü bir oyuncuya dönüşür. Ama Mbappe'nin olduğu yerde de şut vurduğunuz zaman da biliyorsunuz trip yiyorsunuz. Arda'nın işi gerçekten zor ama nerede görev verilirse orayı çözmesi gerekecek. Çünkü forma aslanın ağzında değil, aslanın tam midesinde bu sezon. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Evet, Pitaş da önümüzdeki pazartesi günü Mourinho ile bir toplantı yapacak. Kiralık mı gidecek yoksa kalıp forma savaşı mı verecek? Çok zor, bence forma şansı falan alamaz bu oyuncu. Gitsin kiralık. Aynı haber burada da yazıyor. Kenan Yıldız'la da son bir haberimiz olsun. Juventus Kenan Yıldız dışında tüm oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirecek. Tuttosport'un haberi. Yani Kenan Yıldız, bilmiyorum, kendin bilirsin kardeşim, gerçekten şu takımda ne var ne buldun, bir şey yok, transfer yapmıyorlar. Avrupa Ligi'nde oynuyorsunuz, hiçbir şey yok. Ne istiyorsun? Yıldız oyuncu mu olmak istiyorsun yoksa orada maaşını alan bir işçi gibi takılmak mı istiyorsun? Artık sert konuşacağım ya Kenan Yıldız'a. Evet, ilk 11'de başlayan oyuncular kimlerdi? Mbappe, Vinicius, Bellingham, Valverde, Cucurella ve Courtois arkadaşlar. Şu şekilde de bir kadroyu oluşturalım. Arda Güler'i burada oynatacak. Olise umarım gelmez arkadaşlar. Gelirse yedeğe düşecekmiş Arda. Öyle söyleniliyor. Vinicius yine solda gözüküyor ama satılabilir. Satılırsa Olise alınır. Arda burada bu şekilde sağa da gelebilir. Olise buraya transfer olursa arkadaşlar. Ona da bakacağım birazdan. Şimdi Mourinho'nun düşündüğü Arda Güler'i sağ kanat forvetle oynamak. Bak, sağ açık demiyorum. Sağ kanat forvet, yani burada oynayacaklar arkadaşlar. Mbappe'yi de geleneksel bir 9 numara olarak görmüyor aslında. Bellingham kesinlikle 10 numarayı aldı bu sezon. Dünya Kupası faktöründen dolayı aldı bu arada. Rüdiger, Konate, Dumfries ve Cucurella burada. Courtois kalede. Mourinho'nun istediği olay bu. Ne olacak? Bakacağız arkadaşlar. Üçlü forvet, bir 10 numara, 2 tane orta saha ve 4'lü defans. Böyle bir oyun planı düşünüyor. Hadi diyelim Vinicius gitti, sattılar ve Olise'yi aldılar. Bu arada Olise'yi almak için kesinlikle Vinicius'u satmaları gerekiyor. Satmadan oyuncu alamıyor Real Madrid. Onu da söyleyeyim. Arda Güler böyle bir pozisyonda oynayabilir mi? Orayı da öğrenmek zorunda. Çünkü burada oynadı mesela Arda. Buraları öğrendi. Hatta şurayı bile öğrendi Arda. Burayı da çözer. Buradan çok fazla bir şut olayı olmayabilir Arda'nın. Ama Arda orayı da çözer. Oradan da goller atar da. Buradan çok fazla da yine asist yapabilir. Keşke 10 numarada olsa, burada olsa, ama burada da bir şeyler yapacaktır. Olise'nin geldiği bir senaryoda bahsediyorum. Tchouaméni yerine buraya Bernardo Silva da gelebilir. Ona da bakacağız arkadaşlar. Kimler de oynayacak? Belki Bernardo'yu 10 numaraya çeker. Böyle de oynatabilir bazı maçlarda. Bellingham'ı 8'e 6'ya çeker. Bir şeyler yapar. Neler olur bilmiyorum. Kadrolar bu şekilde olabilir arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videom hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Kanalıma abone olup beni 15.000 abone yaparsanız çok sevinirim. Daha fazla destek olmak istersen katıl alıp süper teşekkür de gönderebilirsin. Kendine çok iyi bak, hoşça kal. Bay bay.